Değerli değerli takipçiler, katılmanızı bekliyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hande Erçel konuşacağımız konulardan ikisi ve bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran hava yolundaki skandal, pilotlarla hosteslerin ilişkisi konusundaki rezalet durumu konuşacağız arkadaşlar. Ve sizlerden gelecek soruları da bekliyorum elbette. Evet, hoş geldiniz. Nuray merhaba canım. Ege Yıldız Çelik, Yegane, Sıla Deveci, Motorola Servis. Merhaba Bilal kardeşim İran'dan. Nur Hayat Aykoçlar, Cemis Master, SSL, Milk, Ferida, Esma Eken, Devran Yakut. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Umarım herkes son derece iyidir. Hemen dönüyorum size. Şimdi hemen dönüyorum size. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet dostlar. Herkes iyidir umarım. Kazakistan'dan Farida. Peki Kazakistanlı arkadaşım Parvana, YLD Yegane, Ayşe Gök. Aha, Afra Mert'in evinde yine yakalansın diyor. Sıla Deveci. Arkadaşlar, Ryan'la ve sevgilisinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Rihanna ve sevgilisinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. A$AP, Rocky ve Rihanna'nın üçüncü çocukları kız oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Rihanna üçüncü çocuğuna hamileydi. Zaten karnı burnunda görüntüleri epeydir medyada yer alıyordu. 2025'teki bu sene Met Gala'da, New York'taki Met Gala'da açıklamıştı. Üçüncü bebek müjdesini vermişti Rihanna. Ve iki tane de evlatları var, erkek evlatları var biliyorsunuz. Biri 3 yaşında, diğeri 2 yaşında. Üçüncü çocukları kız oldu. Rihanna ve bebeği çok sağlıklı olduğu bilgisi geldi. Allah analı babalı büyütsün. Tebrik ediyoruz Rihanna'yı ve kocasını ve bebeklerini tebrik ediyoruz. Onlar durmazlar bana sorarsanız. Dördüncü bebeği de yaparlar arkadaşlar. 5'e 6'ya kadar yolu var. Angelica, Hola'da Şili. Hola'da Şili diyor. Şili'den geliyor. Angelica, welcome Angelica. Hola. Banu Kabaş, Mert Afra çok güzeller diyor. Angelica İspanyolca yazdığı için anlayamıyorum ama Miray Daner'in ismini gördüm orada. Banu Kabaş, evet. Tunzela Kerimova. Dostlar iyi ki varsınız. Sorularınızla ve yorumlarınızla katkıda bulunmanız çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Afra Saraçoğlu New York'ta sıradan bir insan gibi. Altına çektiği blujin benzeri bir pantolon ve üzerinde bir tişörtle New York'ta arkadaşı Haçkan'la, modacı stilist Hakan Yıldırım'la sergileri geziyor. Kendisi sanat yönünü öne çıkarıyor. Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Mert Ramazan Demir'i de konuşacağız. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa onları da yazın, onları da konuşalım. Bu arada abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa sevinirim arkadaşlar ve beğen yaparsanız da mutlu olurum. Benim özel abonem, özel takipçim Dilek Şenyurt burada mı dostlar? Dilek'e bir sorayım öncelikle.
ve dilerseniz sizler de özel üyem olabiliyorsunuz. Benim YouTube hesabımda, sayfamdaki açıklamalar kısmında yazdığım notları okursanız, onları takip ederseniz çok basit, çok kolay özel üye olmak ve dilerseniz süper etiket ve süper chat'te yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra İstanbul'da bir pilot ve hostes rezaleti, skandalı yaşanıyor arkadaşlar. Çalkalanıyor bu haberler havacılık camiasında. Evli bir kaptan pilot ve evli bir hostesin gizli ilişkisi ortaya çıktı ve bu konuda söylenenler o kadar ilginç ki İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kamerası görüntülerinin ispatladığı skandal, açılan boşanma davalarıyla ikisi de evli ve ikisinin de eşi karşılıklı ikisinin de eşi birden boşanma davası açtı ve WhatsApp grubu yazışmaları ortaya çıktı. Dava dosyasına bu WhatsApp grubu yazışmaları da girdi. Tanınmış kaptan pilotlardan EC, evli kabin memuru HDT'nin ilişkisi Afrika uçuşları sırasında başlamış. Bir arkadaş evinde sık sık buluşan ikilinin ilişkisi İstanbul Havalimanı otoparkındaki kamera görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkmış. Olayın ortaya çıkmasıyla kaptan pilotun eşi ve hostesin pilot eşi boşanma davaları açıyorlar. Kaptan pilotun sevgilisi hostese kaptan pilotun sevgilisi hostese pahalı hediyeler aldığı ve uçuşu olmadığı halde hostesin peşinden onunla aynı uçakta Amerika'ya gittiği ve orada aynı otel odasında kaldıkları otel kayıtlarıyla kanıtlanıyor arkadaşlar. Ve boşanma davaları sırasında ortaya çıkan çok şok edici bir detay var. Bazı pilotların kurduğu bir WhatsApp grubu dava dosyasına giriyor. Meziyetli hostesler adını taşıyan grupta pilotların kabin memurlarıyla hosteslerle ilgili ahlaksız konuşmalar yaptığı ve hosteslerin isimlerini listelediği iddia ediliyor. Meziyetli hostesler, becerikli hostesler. Grup yorumlarında hostesler hakkında çirkin sözler ve bel altı ifadeler yer aldığı görülüyor. Skandalın büyüğüne bakar mısınız? Biz de bu pilotlara güveniyoruz. Onların uçağına biniyoruz. Ya adamların aklı fikri aşne fiştede. Aklı fikri adamların bel altında. Ne biçim bir insansınız siz ya? Sizin hiç iş ahlakınız yok mu ya? Sizin hiç ahlaki değerleriniz, etik değerleriniz yok mu ya? İşinize gücünüze baksanıza. Başkasının karısına, başkasının sevgilisine göz koyar mı insan ya? İnsan birlikte çalıştığı kişinin özel hayatına girer mi ya? Ve sizin iş arkadaşınız onlar. Hostesler olmasa uçak yolculuğu olmaz zaten. Uçaklarda hostesler arkada koskoca kabini idare ediyor. Yolcuları yüzlerce yolcuyla ilgileniyor ve size hizmet ediyor uçaklarda. Siz hostesleri baştan çıkarıp onlarla ilişki kurmakla kendi işinizi bir kere baltalıyorsunuz. İş yerinde iş yapılır kardeşim. İş yerinde aşk yapılır mı ya? Ne biçim insanlarsınız siz ya? Bir de bunu grup kurmuşsunuz WhatsApp'ta. Tanıştığınız, beraber olduğunuz, seviştiğiniz hosteslerin isimlerini yazıyorsunuz ve birbirinize gönderiyorsunuz. Bir de o hostesleri anlatıyorsunuz. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şöyle meziyetleri var, böyle özellikleri var diye birbirinize yazıyorsunuz. Siz utanmazsınız, siz ahlaksızsınız siz be. Ve siz de bu uçakları, koca uçakları size emanet ediyorlar. Biz de canımızı size emanet ediyoruz. Sizin aklınız, fikriniz şeyinizdeymiş meğersem. Utanmaz adamlar. Bunların işten atılması lazım. Bunlara o koca uçaklar emanet edilir mi ya? Böyle bir çirkinlik var mı ya? Büyük skandal ya. Büyük skandal. Çok ayıp ya. Yani ne demek ya? Hosteslerle ilişki kuruyorsunuz ve bu hostes de evli. Bu rezaletin ortaya çıkmasına sebep olan hostes de evli.
Bunu baştan çıkartan kaptan pilot da evli. Yatılarda yatı deniyor ya onlara. Yatılarda dışarıdaki dış ülkelere gidip de uzak ülkelere gidip de otelde yattıklarında da beraber oluyorlar. Ondan sonra orada hostese pahalı hediyeler alıyor kaptan pilot. Sonra İstanbul'a geldiklerinde de arkadaşlarının evlerinde buluşuyorlar. Ve havalimanında bu dedikodular çoğalınca güvenlik kameraları kontrol ediliyor. Hakikaten otopark görüntüleri arabaların başında arabalarında birbirlerini uğurlarken, arabaya binerlerken ayaküstü öpüştükleri falan görüntüler, dudak dudağa sarılıp öpüştükleri görüntüler falan dava dosyasına giriyor. Ondan sonra da bu arkasından ne rezaletler çıkıyor, ne skandallar çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani böyle bir şey var mı ya? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili sorularınızı okuyorum. Konuşacağız arkadaşlar. Evet, Ufuk Özkan ünlü oyuncu, sevilen oyuncu Ufuk Özkan hastaneden taburcu oldu. İddia şuydu, intihara teşebbüs etti iddiası vardı. Ama kardeşi açıklama yapmıştı. Bunun doğru olmadığını fakat Ufuk Özkan'ın yoğun bakımda olduğunu söylemişti. Ve ona dua edin demişti. Dün sonra Ufuk Özkan'ın iyileştiğini öğrendik. Ve taburcu oldu Ufuk Özkan. Büyük geçmiş olsun. Ancak onun çok büyük bir derdi var. Zamanında çok fazla alkol içtiği için siroz hastası oldu. Karaciğeri tükendi. Bu doktorların söylediği bir şey. Yıllar önce ben bunun yine haberini yapmıştım. 3 sene evvel bu konunun haberini yapmıştım yine Ufuk Özkan'la ilgili. Ve kendisine karaciğer nakli gerektiği de şimdi söyleniyor. Hatta Ufuk Özkan'ın dönör bulduğu karaciğerin değişikliğiyle ilgili kendisine bunu verecek kişiyi bulduğu ancak yapılan devletin yaptığı incelemede, Sağlık Bakanlığı'nın incelemesinde bu kişinin akrabası olmadığı için uygun bulunmadığı söyleniyor. Türkiye'de canlıdan organ ancak eşten alınabiliyor ya da 4. dereceye kadar akrabadan alınabiliyor. Hukuken böyle ve maalesef karaciğer nakli yapılamıyor Ufuk Özkan'a. Doktorlar da kısa bir ömrünün kaldığını söylüyorlar. Fazla zamanı olmadığını söylüyorlar. Ufuk Özkan taburcu oldu ama böyle büyük de bir derdi var. Allah yardımcısı olsun. Gerekli izinler inşallah verilir kendisine organ nakliyle ilgili hazır dönörü de bulmuşken. İnşallah Allah onu sağlığına kavuşturur ve bu dertten kurtulur diyelim arkadaşlar. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Hoş geldiniz tekrar yayınıma. Aysin Lina, hoş geldin. Kader merhaba. Hakan Akçalı, pilotların dikkatini dağıtmayın arkadaş. Vallahi korkuyorum ya bilmem. Evet ya pilotlara niye böyle bir şey yapıyorlar ya? Pilotlar neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar kardeşim? Uçağını kullan, senden istenen bu. Arkadaki yolcuları gidecekleri havalimanına götür. Ondan sonra yatıya çıktığın zaman dinlen. Dönüş yoluna çıkacaksın. Tekrar dinlen. Kafanın sağlam olması lazım. Senin haşle fişleyle, yasak ilişkiyle, başkasının karısıyla ne ilgin var ya? Ne ilgin var? Sen git otelde uyu be kardeşim. Uyu dinlen. Enerjini topla. Moral topla. Sonra tekrar uçağa geleceksin sabahleyin. Yolcuları tekrar geriye getireceksin. Yani senin ne işin var hosteslerle filan. Yani olur mu böyle bir rezalet ya? Sen uçak kullanıyorsun bir yandan da aklında şimdi ben karıma ne diyeceğim, nasıl kandıracağım onu? Ya karım beni yakalarsa, işte o sevgilim de evli, ya kocası onu çakarsa, durumu anlarsa kocası, ya ilişkimiz ortaya çıkarsa ne olacak filan falan. Bunları düşünerek nasıl uçak kullanıyorsun kardeşim ya?
Allah korusun ya, bir tehlike anında filan sen toparlayamazsın ya. Yani nitekim çıktı işte ortaya. Kamera görüntüleri falan hepsi yakalandı. Ne olacak şimdi? Rezalet. Uçamazsın sen artık. Bu kafayla hiç uçamazsın. Karın seni mahkemeye vermiş boşamak için. Allah'ım sen çok büyüksün. Bu Mert Ramazan Demir'den ne istiyorsunuz ya? Mert Ramazan Demir'i niye çekemiyorsunuz ya? Neden kıskanıyorsunuz Mert Ramazan Demir'i? Afra Saraçoğlu'ndan ne istiyorsunuz? Antiler. Afra Saraçoğlu'nun güzelliği mi rahatsız ediyor sizi? Mert Ramazan Demir'in başarılarını mı kıskanıyorsunuz? Neden bu çocuklarla uğraşıyorsunuz? Konuşacağız. Hande Erçel'in dizisi yarın başlıyor arkadaşlar. Ekim dediler. Ekim ayında başlayacak dediler ancak hazır olan birinci bölümü hemen yayına vermek istediler. Öne çektiler. Cuma günü Hande Erçel'in dizisi 19 Eylül Cuma günü Barış Arduç'la Aşk ve Gözyaşı başlıyor. Hande Erçel Meyra karakterini canlandıracak ve canlandıracağı karakterle ilgili olarak o bir Demir Lady diyor. Hande Erçel canlandıracağı karakterin Demir Lady olduğunu söylüyor. Ve o ne istediğini bilen özgüvenli birisi. Duygusal bir zırh taşıyor diyor. Hande Erçel adeta Demir Lady diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda çok da kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalıyor diyor Hande Erçel. Böyle yaşamayı öğrenmiş, sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor. Onun sınavı da bu olacak diyor. Ve benim aklıma da Hande Erçel bu karakteri anlattığı zaman aklıma da Hakan Sabancı'yla büyük bir tutkulu aşk yaşayan Hande Erçel geldi. Hande Erçel de Hakan Sabancı'yla ilişkisi sırasında biz onu çok güçlü, ayakları yere çok sağlam basan, işinde gücünde çok başarılı bir Demir Lady olarak tanıdık Hande Erçel'i. Gerçekten de öyle. Hande Erçel aslında kendi karakterini mi oynuyor ya burada? Ne istediğini bilen diyor. Sen de öylesin Hande Erçel. Özgüvenli birisi diyor Meyra karakteri için. Barış Arduç'la oynayacağı Aşk ve Gözyaşı dizisindeki karakteri için. Sen de öylesin Hande Erçel. Ancak aynı zamanda çok da kırılgan. Evet sen de öylesin. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor. Yani Hande Erçel kendi karakterine benzeyen, çok benzeyen, tıpatıp benzeyen bir kadını oynayacak arkadaşlar. Yarın Cuma günü başlıyor birinci bölüm Aşk ve Gözyaşı. Bir uyarlama bu biliyorsunuz Kore dizisinden. Çok meşhur bir Kore dizisinden uyarlama. Ben merakla bekliyorum. Barış Arduç'la ilgili de kısa bir röportaj, çok kısa. Onu da size anlatacağım. Ancak ondan önce Barış Arduç'un şu sıralarda sinemalarda gösterilecek olan sinema filminden de söz etmek istiyorum. Barış Arduç hem dizisiyle hem de sinema filmiyle arkadaşlar gündeme geliyor. Sinema filminde kimle oynuyor, kimle oynuyor? Tuğba Büyüküstün'le oynuyor. Barış Arduç'la Tuğba Büyüküstün Dehşet Bey isimli sinema filmi Ekim ayı içinde 21 Ekim'de sinemalarda gösterilecek. Film aksiyon ve romantizmi bir arada sunan bir hikaye. Aşkın yasaklandığı bir dünyada geçiyor. Vay! Vay! Aşkın yasaklandığı bir dünyada geçen bir hikayeyi oynayacaklar. Ütopik bir film herhalde. Tuğba Büyüküstün'de Barış Arduç. Barış Arduç evli barklı bir insan ama kadınlar onu çok beğeniyorlar ya. Çok beğeniyorlar kadınlar Barış Arduç'u ve Barış Arduç aynı zamanda süper bir oyuncu, çok başarılı bir oyuncu. Tuğba Büyüküstün de benim bildiğim tam bir aşk kadınıdır dostlar. Onun yaşadığı ilişkilerin çok azını biliyoruz bizler. Bizler biliyoruz da sizler çok azını biliyorsunuz. Çünkü çok gizli saklı yaşıyor ve biz de öğrendiğimiz zaman ispat etmesi zor olduğu için ancak birkaç cümleyle geçiştiriyoruz.
ilişkilerini şununla beraber olmuş, bununla beraber olmuş diye. Biliyorsunuz bir de bir evlilik yaşamıştı ve çok güzel ikiz kızları var. Kendisinin Paris'te yaşıyor. Kızlarıyla beraber film çekmeye, dizi çekmeye Türkiye'ye geliyor ve tekrar Paris'e dönüyor. Ve Tuğba Büyüküstün tam bir aşk kadını. Barış Arduç'la oynadıkları 21 Ekim'de yayınlanacak olan filmi merakla bekliyorum arkadaşlar dedikten sonra kimler burada bakalım, kimler burada? Melahat Veliyeva bize ne, Hande'nin dizisi sevmiyorum diyor. Aa, çok ayıp. Çok ayıp. Öyle deme sakın. Öyle deme. Yarın bir gün Afra Saraçoğlu için öyle söyleseler hoşuna gider mi? Mert Ramazan Demir için söyleseler yapma. E, Yani bonjour Bilal diyor. Lydia. Lydia bonjour. Bonjour Lydia. Yıldız Şahin merhaba. Ayşe Gök selam. Meryem merhaba. Ebru Kaya. Afra ve Mert'i seviyorum. İyi yayınlar diyor Meryem. Jani Bekova. Yurttu. O nerelerdesiniz ya? Seviyorum sizi. Özledik be diyor. Ben buradayım. Yurtu sen neredesin? Hoş geldin. Ay Yıldız Hande Kızılcık şerbetini bitirir diyor. Hande Erçel'le Kızılcık şerbeti. Aynı akşam bakalım nasıl olacak? Kim kimi geçecek? Kim kimden seyirci çalacak? Hepsini göreceğiz. Abicim program yapsana ya diyor. Yurtu hoş geldin. Yurtu welcome. Yurtu sen beni en son ekranda izledin. Onun için o kimleri görüyoruz diyorsun değil mi? Ebru Kaya, Onur Akay bir de sizi istiyordu konuşmanızı. Onur Akay'la bugün telefonda konuştuk. Onur Akay yarım saat sohbet ettik. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sahil teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Yurtu magazin programlarında seni izlemeyi, özellikle partnerinle kavga etmeni çok seviyorum diyor. Ya yapma, deme öyle ya. Deme öyle, ben kimseyle kavga etmem. Benim üzerime geliyorlar. Benim üzerime oynuyorlar. Nursel Arburnu, Afra ve Mert evlatlarımız. Afram, Meryem. Abi ben Afram'ı çok seviyorum diyor Meryem. Ben de. Nurhayat Aykoçlar siz bizde kalın diyor. Ay Yıldız harika avcı bayılmış, duydunuz mu? Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Bekir merhaba. Cihat Can Türk. Teşkilat yetkisi 21 Eylül Pazar günü başlayacak yeni sezon 6 sezon sonra 3 gün kaldı TRT1. Teşkilat dizisi de güzel bir dizi ama devamlı oyuncular değişiyor ya. Devamlı oyuncular değişiyor. Barış Arduç'a sormuşlar. Bu Hande Erçel'le oynayacağınız dizideki karakterinizi bize biraz anlatır mısınız? Selim karakterini oynayacağım. Benim için çok farklı bir karakter. Bugüne kadar oynadığım karakterlerden değişik yönleri var. Bu proje benim için ilginç bir deneyim oldu. İzleyiciler küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları yoğun hissedecek. Barış, bize daha dolu dolu gel Barış. Hep yuvarlak konuşurlar oyuncular. Hep böyle yuvarlak, genel konuşurlar. Mesela ben çok aşık bir erkeği oynayacağım asla demez. Ben kadınları kandıran bir erkeği oynayacağım asla demezler. Ben karşı cinsten hoşlanmayan bir erkeği oynayacağım asla demezler. Ben çapkın bir erkeği oynayacağım asla demezler. Hep şöyle söylerler. İşte izleyici çok beğenecek efendim. İzleyici her merak ettiğini bu dizide bulacak. Ondan sonra büyük bir aşk hikayesine şahit olacak izleyici. Hiç bırakamayacak. Bizden hiç... Yahu kardeşim böyle genel geçer konuşma. Somut nokta atış yap. Yapmazlar. Yapmazlar. Hiçbir konuda. Ünlüler hep böyledir. Hep böyledir. 50 senedir tanıyorum. Bu sene 49'a giriyorum. Ekim'de 49'a giriyorum mesleğimde. Magazin gazeteciliğinde 49 yıla giriyorum. Binlerce tanıdım ünlüler. Allah onları eksik etmesin. Allah onları hep başarılı kılsın. Ama hepsi de yapıları gereği, yaptıkları iş gereği hiçbir zaman açık vermezler. Sırlarını söylemezler. Hiçbir zaman
Sorduğunuz sorulara net cevap vermezler. Hep etrafında dolanırlar. Bazen hiç konuşmazlar. Bazen değil, çoğunlukla hiç konuşmazlar. Siz hiç Hande Erçel'in sorularını, gazetecilerin sorularına net cevap verdiğini gördünüz mü? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de minik minik birer oyuncuyken, minik minik birer ünlüyken aynı öyle, şöyleydi, pardon öyle değildi. Her sorulara cevap veriyorlardı. 1-2-3 ay her sorularına cevap verdiler. Onlara ilk kez mikrofon zaten bu Yalı Çapkını'nda ilk büyük reytingler gelmeye başladıktan sonra uzatıldı. Oyunculukta geçmişleri olmasına rağmen mikrofon onlara ilk kez böyle yoğun 4-5 tane mikrofon uzatıldı. Yalı Çapkını yüksek reytingler almaya başladı ya başlar başlamaz. 3. 4. haftada mikrofonlar uzatılmaya başladı. Her mikrofona konuşuyorlardı. Uzun uzun cevap vermeye çalışıyorlardı. Çünkü civcivlerdi. Daha yeni yeni öğreniyorlardı. Fakat sonra baktılar ki Afra ve Mert söylediklerinin çarpıtıldığını bazen, söylediklerinin koca koca manşet oldukları zaman söyledikleri basit cümlelerin çok başka anlaşılabildiğini, çok ilgi çektiğini, hatta sansasyon konusu olduğunu filan gördüler. Eyvah dediler, biz en iyisi daha az konuşalım. Sonra yapım şirketinden filan da uyardılar herhalde, siz hiç konuşmayın, hep kısa kısa geçiştirin diye. Ve öyle onlar da diğer ünlüler gibi artık mikrofonlara çok az konuşur ve sonra da hiç konuşmaz oldular. Şimdi Afra'ya da Mert'e de mikrofon uzattığınız zaman hiç konuşmuyorlar. Mert ne diyor? Arkadaşlar sağ olun, iyiyim, görüşürüz arkadaşlar, bye diyor, biniyor arabaya. Afra Saraçoğlu da günaydın ya da iyi akşamlar diyor, biniyor, küt diye kapıyı kapatıyor. Ben uyardım ekrandan, Afra dedim öyle kapı kapatılmaz gazetecilerin suratına, yapma, yanlış yapıyorsun. Sonra yavaşça kapatmaya başladı. Şimdi şoför kapatıyor şimdi de kapıyı. Bunları da söyleyeyim. Afra Saraçoğlu New York'ta sıradan bir genç kız gibi giyinmiş, saçlar taranmış taranmamış, omuzlarından aşağı dökülmüş. Sıradan bir New York'ta caddelerde, sokaklarda gezen, müzeleri gezen bir genç kız gibi görünce inanın çok mutlu oldum onun adına. Yani makyaj yapmak gerekmiyor. Saçlarını kuaföre gidip yaptırmak gerekmiyor. İlla iddialı bluzlar, iddialı işte pantolonlar, kıyafetler giymek gerekmiyor. Rahat bir şekilde ayağında spor ayakkabıyla, salaş diyemeyeceğimiz ama salaşa yakın bir kıyafetle atmış kendini sokağa, müzeye gitmiş Hakan Yıldırım'la birlikte. Rashid Johnson'ın sergisini geziyor. Bu Ocak ayına kadar içinizde New York'a gidecek olan varsa 18 Ocak'a kadar açık olan ve büyük bir ilgi gören bir sergi. O sergiyi geziyor. Orada sanat eserlerini kendince izliyor, yorumluyor ve paylaştı onların bir kısmını. Mert Mert Ramazan Demir'le ne kadar çok benzeştiklerini bu konuda dün de evvelsi günde konuşmuştuk. İkisi de hakikaten sanatı ve sanatçıyı çok sanata çok değer veriyorlar. Sanatçıya da öyle. Bu son derece güzel bir şey ve bu paylaşımlarını da sık sık yapıyorlar. Onları böyle görmek bizleri de mutlu ediyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Sorularınıza bakacağım şimdi. Bir not vardı. Ona bakıyorum. Bu arada Tarçın, benim cici köpeğim Tarçın bugün ameliyat oldu. Ve çok iyi, çok iyi. Yani iyi derken çok şükür sağlığı yerinde ve doktoru da, ameliyat yapan doktor da her şeyin çok iyi olduğunu, iyi geçtiğini söyledi, anlattı. Şimdi eve getirdim Tarçın'ı, bu yayına başlamadan yarım saat kadar önce eve getirdim ve Tarçın şu anda evde istirahat ediyor, dinleniyor. Bacağından bağ kopması vardı. Bacağında kedi kovalarken bağ kopmuştu. Bundan 4 sene evvel ameliyat olmuştu. O ameliyattan bir pürüz çıktı ameliyat yeriyle ilgili. Tekrar ameliyat ettirdik aynı yerden. İnşallah bu sefer her şey Tarçın için çok iyi olacak. Ve bir ay kadar filan bir ilgi bakım ve çok daha az yürümesi, hiçbir zaman atlayıp zıplamaması bu bir ay içinde gerekiyor.
ve ondan sonra da sağlıklı olacak. Eskisi gibi yine koşup kedi kovalayabilecek Tarçın. Bunu da söyledikten sonra Tarçı bebek duyuyor musun beni? Bir ay kedi kovalamak yok oğlum. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i maalesef çekemeyenler o kadar çok ki. Mert Ramazan Demir'in Metruk Adam filminin başarısından sonra sektörde Disney Plus'ın daha bitmemiş dizisiyle ilgili tanıtım yapması bazılarını çok şaşırttı ve çok kıskandırdı. Mert Ramazan Demir'in bu hızlı yükselişi, hızlı derken yani bu Metruk Adam'ın çok büyük başarı elde etmesi ve Disney'in de ya bu oyuncu bizim oyuncumuz, şu anda bize dizi çekiyor, biz bunu hadi tanıtmaya başlayalım dizisini ki insanlar ısınsın, alışsın, bizde olduğunu bilsinler. Mert'in de hoşuna gider. Bundan sonra yine onunla proje yapma imkanımız da olabilir. Kendisini ikna edebilirsek falan diye. Mert Ramazan Demir'i kendilerinden biriymiş gibi kendilerine mal etme çabasını görüyoruz Disney Plus'ın. Netflix'te Mert Ramazan Demir'e bir sürü önerilerle, bir sürü tekliflerle gittiğini biliyoruz. Başka platformların da devrede olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le ve Afra Saraçoğlu'yla çalışmak isteyen ulusal kanallardan da teklifler olduğunu biliyoruz. Reklam teklifleri de var. Yani bu hızlı yükseliş demeyeyim zaten sindire sindire geldi çocuklar buraya da. Bu müthiş yükseliş, bu güzel yükseliş sektörde tabii pek çok insanı kıskandırıyor, pek çok insanın da moralini bozuyor. Ancak ne olursa olsun onları destekleyenlerin sayısı her geçen gün daha da çoğalıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili konuşuyorum ve antiler de hiç rahat durmuyor. Hiç rahat durmuyor. Her ikisinin isminin geçtiği platformlarda aleyhte yorum yapmaktan geri durmuyorlar. Benim YouTube kanalımın yorumlar kısmına bile girip Mert ve Afra ile ilgili olumsuz yorumlar yapma cüretini gösteriyorlar. Bana da laf atıyorlar. Yorum yapan arkadaşlarının yorumunun arasına girip yorum yapan seyircilerime de laf atıyorlar. Bakın böyle devam ederseniz sizle hukuk önünde görüşeceğiz. Bunu söyleyeyim, uyarıyorum buradan. Yazdığınız bazı şeyler suç. Sizle hukuk önünde görüşeceğiz. Sizi savcıya şikayet ederim. Bu yaptıklarınıza devam ederseniz ben uyarmış olayım dostlar. Siz de çalışın, sizin de sanatçınız çalışsın, sizin de sanatçınız kendini sevdirsin, sizin de sanatçınız alçak gönüllü olsun, çıkarcı olmasın, fırsatçı olmasın, insanlara kardeş gibi davransın, insanlara sıcak davransın, yoksula yardım etsin, özürlüğüyle ilgilensin, setine gelen halktan insanların dileklerini yerine getirmeye gayret etsin, iyi niyetli olduğunu göstersin. Herkes onlardan övgüyle söz eder. Ama sizin sanatçınız dilediği gibi burnu bir karış havada davranacak. Ondan sonra da sen gelip burada sevilen, çok sevilen, çok başarılı, gerçekten o sevgiyi hak eden, gerçekten o alkışı, o ilgiyi hak eden Afra Saraçoğlu'nu, Mert Ramazan Demir'i aşağılamaya kalkacaksın. Yok arkadaş, buna ben müsaade etmem. Benim izleyicim de müsaade etmez. Antileri son kez uyarıyorum. Eğer görürsem benim YouTube sayfamda, yorumlarda herhangi bir böyle davranış, sizi savcılığa, adliyeye şikayet ederim. Ondan sonra ne kadar ceza alırsınız karışmam ben. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. İyi ki benimlesiniz, iyi ki beni izliyorsunuz. Benim de sizlerden isteğim, abone olmayan dostlar varsa, abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa abone olsunlar. Ve
benim takipçilerimden bir isteğim daha var. Lütfen çevrenize benim kanalımı anlatın ve onların da benim kanalımı izlemesini tavsiye edin. Dostlarınızın da benim kanalıma gelmesini önerin kendilerine. Geldikten sonra kendi bilecekleri şey, ister beğen yaparlar, ister abone olurlar. İzledikten sonra kendileri karar verirler. Peki, sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Dünyanın her yerinden izleyicim olduğunu biliyorum. Japonya'dan, Tayvan'dan, Singapur'dan, Malezya'dan, Batı'da Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kolombiya'dan, Brezilya'dan, Şili'den, Uruguay'dan, Küba'dan, Meksika'dan, Avrupa'da İspanya'dan, İngiltere'den, Galler'den, İsveç'ten, Danimarka'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Güney Afrika'dan, Somali'den, Mozambik'ten, dünyanın pek çok köşesinden beni izleyen dostlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı yolluyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.